Tarih 31 Mart 2019. İstanbul seçimleri yapılmış, Ekrem İmamoğlu mazbatasını almıştı. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu ilk iş olarak MİT'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve İstanbul'un tüm sırlarının bulunduğu verilerin kopyalanması talimatını vermiş. İstanbul'un kozmik odasına girmesini istemişti. Aradan geçen 48 saatte ise 15 Temmuz'daki gibi bir mücadele yaşandı. İşte MİT, TSK ve polisi alarma geçiren o talimatın perde arkasında yaşananlar. 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra en çok konuşulan konulardan birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun verdiği veri ve altyapı kopyalama talimatı olmuştu. Türkiye bir hafta nefesini tutarak İstanbul'un kozmik odası olarak görülen İstanbul Bilgi İşlem Dairesi'nde verilen mücadeleye kilitlenmişti. Bazı basın yayın kuruluşları AK Parti dosyaları siliyor iddiasında bulunmuş, bazıları da İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut canımı veririm, şifreyi vermem diyerek kopyalamaya izin vermedi gibi ifadelerle yaşanan gelişmeleri senaryolaştırmıştı. Yıllar sonra tüm detaylar ortaya çıktı. CHP'nin kanunsuz girişimine karşı devlet ciddiyetle bir duruş sergiledi. 17 Nisan'da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu bir gün sonra önceden hazırlanılmış hissi uyandıran antetsiz, mühürsüz bir kağıtla belediye müfettişlerinden Semra Ballı ve Kaya Albayrak ile dışarıdan belirlenecek 3 uzmana İBB'ye ait tüm altyapıyı kopyalama yetkisi verdi. Talimat yazısı İSKİ, İETT, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderildi. MİT, Emniyet ve Genelkurmay Başkanlığı gibi kurumlara ait hassas bilgilerin de yer aldığı verilere ilişkin talimat, daha Selim Karabulut'un yönetimindeki İstanbul Bilgi İşlem Dairesi'ne ulaşmadan devletin tüm birimleri alarm durumuna geçti. Verilerden daha çok altyapının kopyalanmak istenmesinden rahatsız olan Bilgi İşlem Dairesi, ilk olarak İçişleri Bakanlığı'ndan durumu haberdar etti. İmamoğlu'nun görevlendirdiği ekip Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na gittiğinde Daire Başkanı Karabulut tarafından karşılandı. Karabulut ekibe bu şekilde bir devir teslim yapılamayacağını, resmi yazma kanununa aykırı durumlar olduğunu, kuruma resmi aidiyeti olmayanlara izin verilemeyeceğini söyledi. Uyarı üzerine eli boş dönen ekip, kılıfına uydurulmuş bir yazı için çalışma başlattı. Kurum dışındaki kişilerin değişik sıfatlarla İBB'ye atanması formülü için adım atıldı. Selim Karabulut'un direnciyle kazanılan zaman AK Parti tarafından da iyi değerlendirildi. AK Partili isimlerin yaptığı başvuru ile İstanbul 4. İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun talimatının yürürlüğünü durdurdu. Mahkeme kararı çıkmadan önce kesin talimata rağmen yeni yönetiminin gözüne girmek isteyen bazı çalışanlar kopyalama için ön hazırlık başlattı. Ancak Karabulut'un müdahalesiyle bu girişimde boşa çıkarıldı. Ayrıca tartışmalar sırasında bilgisayar korsanlarının olası saldırılarına karşı da güvenlik tedbirleri 2 kat arttırıldı. İlk temas MİT'ten geldi. İlk adım boşa çıkan İmamoğlu ile ekibi veri altyapı kopyalama konusunda ısrarlı olunca ilk temas Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. Uluslararası nitelikteki soruşturmalarda kurumdan hayati önemde teknik bazı destekler alan MİT, olası bir sızıntının önüne geçilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Emniyet ve TSK'dan bazı isimler de Ankara'da ilgili birimlere endişelerini dile getirdi. Bir gün sonra Karabulut, kopyalama ekibi tarafından yeniden toplantıya çağrıldı. Bu toplantıda ekibe Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan ziyaret aktarılınca Selim Karabulut'un durumu Ekrem İmamoğlu'na da anlatması istendi. İmamoğlu ile Karabulut başkanlık makamında bir araya geldi. Resmi yazıdaki kanunsuz durumlar ile MİT'ten yapılan ziyareti anlatan Karabulut, kritik kurumlara milli güvenliği ilgilendiren konularda sağlanan teknik katkıyı detayına girmeden aktardı. Bazı verilerin gizli kalması gerektiğini, ortaya çıkması durumunda ülke açısından sıkıntı doğurabileceğini söyledi. 23 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan devir teslim sonrasında İBB'de nezaket sınırlarını aşan uygulamalara gidildi. Mevcut çalışanlara suçüstü baskına gelmiş polis edasıyla davranıldı.
Belediyenin değişik kurumlarına yıllarca hizmet etmiş yöneticilerin kullandığı hesaplar durduruldu. Bu yöneticilerin mail atması, kayıtlara erişimi engellendi. İBB Bilgi İşlem Dairesi, Maliye Bakanlığı'ndan sonra en fazla kayıt üreten kurum. Kopyalanmak istenen verilerin içinde vatandaşların tapu kayıtları, kimlik bilgileri ve banka kayıtları da var. İstanbul'da yalnızca güvenlik kurumları tarafından bilinmesi gereken telsiz röle sisteminin detayları da. Ayrıca altyapının kopyalanması durumunda diğer kurumlara sağlanan teknik desteğin izlerinin sürülmesi riski var. Çoklu güvenlik sistemi ile korunan veriler arasında Cumhurbaşkanlığına ait datalar da mevcut. Ekrem İmamoğlu'na Kozmik Oda'nın dosyalarını kopyalatmayan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı şu açıklamalarda bulundu. Karabulut, İmamoğlu'nun talimatının hemen ardından İstanbul'un Kozmik Odası'nı korumak için sorumluluk alarak server'ın şifresini değiştirdi. Şifrenin sızmaması, İstanbul'un sırlarının başkasının eline geçmemesi için de şifreyi kimseyle paylaşmadı. CHP'li Geçek'in bulunduğu ekip veri kopyalama konusunda ısrarını sürdürünce İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un şu sözleri sarf ettiği öğrenildi. Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz. Soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm, yine size bilgileri vermem. Olayın tanıklarının aktardığına göre Karabulut ruhsatlı tabancasını göstererek gerekirse kendisini vuracağını ama yine de verileri kopyalatmayacağını vurguladı. Veri kopyalamaya izin vermeyen daire başkanı Karabulut, İmamoğlu'nun operasyon ekibine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde günlük rutin işlerin evraklarının bulunduğu DAISIS sistemine giriş yapabileceklerini belirtti. Evet, İmamoğlu seçildikten sonra yaptığı ilk işi size aktardım. Allah korusun, bu seçimde de seçilirse kim bilir ne yapacaktır. O yüzden tüm İstanbul halkına sesleniyorum. Oyunuzu kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, öyle oy verin. Ülkeye, İstanbul'a hizmet etmek isteyenleri destekleyin. Yoksa böyle kozmik oda sırlarını başkasına verip peşkeş çekmeye çalışanlara oy vermek, o suçlara ortak olmak demektir. 5 yılda hiçbir icraatı olmayan bir başkanı desteklemek bu İstanbul halkına yakışmaz. Evet, videoyu lütfen 31 Mart'a kadar her yerde mutlaka paylaşalım ki insanları uyandırabilelim. Bu Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai ve akıllı belediyecilik diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor.